Merhaba arkadaşlar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu hafta Lab Akademi Sektör ve Kariyer Söyleşileri canlı yayınıyla tekrardan karşınızdayım. Bugün konuğumuz uzman klinik embriyolog ve aynı zamanda moleküler biyolog Sayın Ender Yalçınkaya Kalyan konuğumuz oluyor. Kendisiyle klinik embriyoloji ve IVF teknolojisini konuşacağız. Tabii buradaki sektör fırsatlarından, sektörün niteliklerinden, özelliklerinden ve kariyer fırsatlarından bahsedeceğiz. Sorularınız olursa kendisine sorularınızı yönlendireceğiz ve cevaplanmasını isteyeceğiz. Ben konuğumu davet etmek istiyorum canlı yayınıma. Çok da fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Ender Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Orhan Bey. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle Lab Akademi takipçileri ve ekibim adına size teşekkür ediyorum. Bugün bizi kırmadınız, yayınımıza konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Ee, Keyifli bir sohbet olacağı kanaatindeyim. Evet, yani biz sektör ve kariyer söyleşilerimizi uzun bir zamandır gerçekleştiriyoruz ve birçok sektörden burada konuklarımız oluyor. Aslında moleküler biyolog olarak da böyle bir alanda ilk konuğumuzsunuz. Ben de heyecanlı olarak burada bu yayını bekledim. Çünkü bir kimyager olarak farklı bir alanda birini konuk etmek her zaman beni heyecanlandırıyor. Çünkü yeni şeyler öğreniyoruz, yeni bir alanı keşfediyoruz. Bugün umarım arkadaşlarımız da aynı heyecanla yayını takip edeceklerdir. Ben tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sohbet esnasında arkadaşlar sorularınızı Facebook, LinkedIn ve YouTube canlı yayın kanallarımızdan sohbet ekranlarından sorabilirsiniz. Tüm sohbet ekranlarımız açık. Sorularınızı ben fırsat buldukça Ender Hanım'a yönlendirmeye çalışacağım ve cevaplanmasını isteyeceğiz. Evet Ender Hanım, söze sizin tanıyarak başlamak isteriz. Neler yapıyorsunuz şu an? Nelerle meşgulsünüz? Eğitiminizden ve çalıştığınız alanlardan bahsederek başlayabilir misiniz? Tabii en baştan başlayayım. Adım Ender Yalçınkaya Kalyan. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldum. Arkasından hemen bir ay sonra da özel bir hastanede, özel bir tüp bebek kliniğinde işe başladım. İşle ilgili çok bir bilgim yoktu aslında ilk işe başladığımda. Hani kariyerle alakalı bir düşüncem de yoktu. Biraz şans eseri oldu. Halen de 17 yıldır aynı işi severek yapıyorum. Şu anda özel bir hastanede yine sorumlu laboratuvar sorumlusu olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda biyokimya alanında da master'ımı tamamladım. Devam eden de bir doktora var, doktora projem var daha doğrusu. İspanya'da başladığım ve projeye hala devam ettiğim bir süreç içerisindeyim. Bunun yanı sıra özel bir iki üniversitede ders verme tecrübem var. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bizim genellikle Lab Akademi sosyal medya kanallarımıza baktığımız zaman moleküler biyolog arkadaşlarımız çok fazla. Onun için öncesinde bize soru soranlar da oldu yayınla ilgili. Tabii size hazırladığımız sorular da var. Yavaş yavaş hepsini sorarak başlayacağız ama önceliğinde şunu sormak istiyorum. Bir embriyologsunuz ve sizin gözlemlerinizle daha çok kimler embriyolog olmak istiyor? En çok hangi alanlardan, ya daha doğrusu hangi lisans ya da yüksek lisans doktora alanlarından mezun olan kişiler başvuru yapıyor embriyolog Konumla olmak için? alakalı tabii çok fazla başvuru oluyor. Özellikle staj anlamında, iş başvurusu anlamında da oluyor. Genelde biyologlar ve moleküler biyologların çok rağbet gösterdiği bir alan yaptığımız iş. Aynı zamanda laboratuvar teknisyenleri de başvuruyorlar tabii. Şu an tüp merkezlerinde laboratuvar teknisyeni de çalıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla onlara da açık bir alan. Ama %80'i başvuranların %80-85'inin biyologlar ve moleküler biyologları olduğunu söyleyebiliriz. Özel bir alan, ilgi çeken bir alan. Özellikle son dönemde çok fazla revaçta. Sosyal medya ile beraber de çok artık daha çok bilinen bir alan haline gelmeye başladı. Bir de ekstra çok insanın çok daha doğrusu makinenin dışında insan tecrübesine çok fazla dayanan, çok beceri isteyen bir alan aslında. Dolayısıyla biyologların ve moleküler biyologların da fazlasıyla ilgisini çekiyor durumda şu an.
Evet, ama burada o zaman şunu anlıyoruz. Kimyagerler neredeyse hiç ilgi göstermiyorlar. Yoksa çalışma alanlarından biri değil mi? Bir kimyager olarak ekstra böyle bir soru eklemek istedim buraya. Karşılaşmadım. Şöyle bir durum var. Aslında yaptığımız işte kimya çok önemli. Hep üstüne basa basa söylüyorum. Kullandığımız solüsyonların matematiğini bilmek çok önemli. Hep onu savunurum. Yani laboratuvarda ezbere iş yapmamak gerekir. Her şeyin matematiğini bilmek gerekir. Çözüm bulabilmek adına. Kimya işimizin çok büyük bir parçası ama ben hiç embriyoloji için bana başvuran bir kimyacı görmedim. Karşılaşmadım. Ama yapabilecekleri bir alan. Fakat tabii laboratuvar sorumlusu olmak adına yeni gereklilikler getirildi. Bir takım işte yüksek lisans, doktora programları gibi. Dolayısıyla kimyagerler tabii işten biraz daha uzaklaşmış oluyorlar doğal Evet, süreçte. evet. Bunu da aslında yeri gelmişken şunu da sorayım. Bu süreç tam olarak nasıl ilerliyor burada? Çalışabilmek için nasıl bir süreçten geçiyor arkadaşlar? Evet, bizim zamanımızda farklıydı ama son yaklaşık 7-8 belki de 10 yıldır tam net tarih yok ama klinik embriyoloji ya da histoloji embriyoloji master'ı yapılmış olması gerekiyor. Daha doğrusu daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın açtığı kurslar var. Bunlara katılarak 6 aylık bir süreç içerisinde laboratuvar tecrübesi edinip daha doğrusu laboratuvarın kokusunu almak diyorum ben ona. Bir öngörü geliştirmek, arkasından sertifika ile birlikte laboratuvarlarda çalışmaya başlayabiliyor arkadaşlarımız. Daha doğrusu sorumlu olabilmek adına sertifika gerekiyor. Fakat son 2 ya da 3 yıldır doktora şartı getirildi. Yani yüksek lisans yeterli olmuyor. Histoloji ve embriyoloji alanında doktora tamamladıktan sonra bakanlığın açtığı kurslara katılabiliyorlar. Bu bir gereklilik. Şu an için mevcut durum bu. Değişir mi bilmiyorum ama bu tabii ki biyologların ve moleküler biyologların hevesini biraz kırmış vaziyette. Hmm. Çünkü biliyorsunuz yüksek lisans ve doktora uzun bir süreç. Yani matematiksel olarak 6 yıllık bir süreç dense de 6 yılda bitmesi çok kolay değil. Dolayısıyla biraz şevkleri kırılmış durumda şu an. Evet, biraz kötü olmuş ama umarım devlet bu konuda farklı düzenlemeler de yapacaktır. Tabii siz ağırlıklı olarak laboratuvarda çalışıyorsunuz. Yani Hı hı, işiniz evet, aslında laboratuvarda. evet, Burada evet. şu soruyu da yönlendirmek isterim. Siz laboratuvarda çalışırken hastalarla olan ilişki süreciniz nasıl? Hastalarla bir iletişim halinde olabiliyor mu embriyolog arkadaşlar? Bu biraz tabii kişinin kendi tercihiyle de alakalı bir durum. Ben öncelikle hastalarla görüşmeyi seven bir embriyoloğum. Neden derseniz tedaviye başlayan hastaların ön bilgisini almak benim için önemli. Daha sonraki süreçlerinde onlara önereceğim bir takım şeyler olabiliyor. Ya da tedavi esnasında nasıl bir yol izleyebiliriz? Hangi solüsyonu kullanmak daha doğru olabilir? Bunlara karar vermek adına hastalarla önceden görüşmeyi seviyorum. Bu bir bağ da kuruyor aslında. Yani sizinle çünkü özellikle sosyal medya yokken biz hiç bilinmezdik. Kadın doğumcularla görüşürdü hastalarımız ya da ürologlarla. Bizi tanımazlardı. Sadece telefonun ucunda işte şu kadar yumurtanız döllendi diyen bir sestik. Ama şu anda artık bizi tanıyorlar ve bizimle görüşmek de istiyorlar. Bu bir güven ortamı da oluşturuyor. O yüzden ben kesinlikle görüşmeyi tercih ediyorum hastalarla. Ama tabii ki çok çok yoğun merkezlerde bu bazen çok mümkün olmayabiliyor. İş yoğunluğu çok fazla oluyor çünkü laboratuvarda. O zaman görüşme kısmı çok mümkün olmayabiliyor ama biz kendi merkezimizde özellikle ben muhakkak görüşmeyi tercih ediyorum. İletişim kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu biraz da kişisel tercih değil mi? Yani böyle bir hastalarla iletişim halinde olmak tamamen kişisel bir tercih olmuş. Tabii laboratuvar ortamındasınız. Ben bir analitik kimyagerim. Daha çok hep analitik alanda çalıştım kimyager olarak. Sizin alanınızda da aslında biraz YouTube kanalınız var. İlerleyen dakikalarda biraz oradan da bahsedeceğim. Laboratuvar ortamınızda YouTube kanalınızdaki birçok videoyu izleyerek aslında biraz deneyimlemiş oldum. Ama şu soruyu da sormak istiyorum. Kendi şu an çalıştığınız laboratuvar ortamı bildiğimiz bir standart laboratuvar ortamı gibi yoksa daha ayrıcalıkları var mı? Farklı bir laboratuvar ortamı mı düşünelim? Yani cihazlar olarak baktığınızda aslında evet sizin cihazlara benzer cihazlarımız var. İçeride steril kabinlerimiz, mikroskoplarımız var. Fakat şöyle bir farklılığı var embriyoloji laboratuvarının kapalı bir laboratuvar. Genelde loş ışık altında, camın pencerenin olmadığı,
oldukça izole bir ortam. Çünkü embriyo gelişiminde önemli bunlar. Yani ortamın çok fazla ışıklı olmaması gerekiyor. Ya da içerinin hava kalitesinin ameliyathaneden daha bile hatta iyi olması gerekiyor. Bunları sağlamak adına izole ortamlarda çalışıyoruz. Dolayısıyla bazı kişiler tarafından, örneğin ben çok stajyer geliyor, alıyorum laboratuvarıma, almaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Çok embriyoloji isteyen ama 10 gün kaldıktan sonra ben bu izole ortamda asla yapamazmışım hocam diyen de çok fazla öğrenciyle karşılaştım. Herkes için çok kolay bir ortam değil açıkçası. Özellikle daha sosyal ortamları seven, daha nefes almayı seven, dışarıda olmayı seven bir yapısı varsa öğrencinin içeride çok da mutlu hissetmeyebiliyor. Evet, aslında arkadaşların tercihini yönlendirme adına çok güzel bir şey söylediniz. Yani mesela ben analitik kimya laboratuvarlarında çalışırken, bunların dizayn aşamalarında da bulunurken genellikle şunu ön planda tutarız. Daha doğal ışığın girdiği, hatta daha bol ışığın girdiği laboratuvar ortamları tasarlarız ama siz aslında daha loş bir ortamdan bahsettiniz. Maalesef. Özellikle bu alanları sevmeyen arkadaşlar için güzel bir ipucu oldu. Arkadaşlar bir kenara not edin. Bunu da belirtelim buradan. Gerçekten önemli. Çok mutsuz olanı gördük çünkü içeride. Evet, aslında laboratuvar ortamı gerçekten günümüzün birçoğunun yemek vakitleri ve çay vakitleri dışında o ortamda geçiriyoruz. Yani onun dışında geçirmemiz pek mümkün değil aslında. Onun için önemli bir detay bu söylediğiniz. Ben çok önemsiyorum. Arkadaşlar adına da önemsiyorum. Bir de şey de çok önemli, lafınızı böldüm ama bizim işimizin mesaisi yok. Yani yumurta toplama sürecinden sonra o embriyolar 6 gün boyunca maksimum, hatta bazen 7 gün boyunca laboratuvarda kültür ediliyorlar. Dolayısıyla onların kontrol edilmesi gerekiyor ve o süreç boyunca da içeride sürekli işleyen bir iş var aslında. Dolayısıyla örneğin ilk işe başladığım zaman çok yoğun bir merkezde başladım. İlk 3 ay hiçbir şey yapmamıştım. Bir pipet bile elime alamamıştım. Ama 3 ay boyunca hiç de izin yapamamıştım. Yani sürekli izlemeye gittiğiniz 7-24 bir yere gidiyorsunuz. Arkasından hafta sonu izni yapmamıştım örneğin bir 3-4 ay daha. Yani dolayısıyla yıllık izninizin belli olmayacağı, hafta sonu izninizin belki olmayacağı bir laboratuvar gibi düşünebilirsiniz embriyoloji laboratuvarını. Bence bu da bir yere not edilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Z jenerasyonu için önemli. Yani bu yoğun çalışma temposu dedikleri başlık oluyor arkadaşlar iş ilanlarında. Bu da önemli bir detay aslında. Bir yere not edebilirsiniz. Tabii siz daha çok moleküler biyologlar, moleküler biyoloji ve biyolog arkadaşlardan bahsettiniz. Ama farklı meslek gruplarıyla da iletişim halindesiniz. Hangi meslek grupları bunlar? Kimlerle beraber çalışıyorsunuz laboratuvarda? Öncelikle klinik direktörümüz bir kadın doğumcu oluyor. Kadın doğumcularla beraber çalışıyoruz. Arkasından üroloji uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Tabii anestezi aldığı için hastalarımız anestezi uzmanları yine onlarla beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda laboratuvarda da işte biyologlar, teknisyen ve embriyologlar olarak bir de IVF hemşiremiz oluyor tabii ki. Özelleşmiş bir hemşirelik durumu o da. Öyle bir yaklaşık 5-6 kişilik bir ekip olarak düşünülebilir. Güzel. Tabii genetik mezunusunuz. Faydasını görüyor musunuz? Aslında bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü kimyada özellikle bu soru bize çok geliyor. İşte Orhan Bey kimyagersiniz. Nasıl faydasını gördünüz? Bunu kullanabildiniz mi? Canlı yayınlarımızda diğer konuklarımıza da özellikle kimyager konuklarımıza çok fazla soruldu. Bunda ben size bir genetik mezunu olarak sormak istiyorum. Faydasını gördünüz mü? Hangi noktada genetik bilginizi kullanıyorsunuz ya da kullanmanız gereken 10 yıldır görüyorum diyebilirim. Özellikle preimplantasyon genetik tanının daha fazla uygulanmaya başlamasının itibariyle genetik bilgisi çok kıymetli oldu benim açımdan. Özellikle hastalarımızla genetik danışmanlar arasındaki iletişimi bazen biz kurmak durumunda kalabiliyoruz. Bize özellikle genetik geçişli bir hastalık varsa ailede ya da tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları olan hastalarda preimplantasyon genetik tanı önerebiliyoruz. Burada hastayı bilgilendirmek için genetik altyapınızın olması işte çok önem kazanıyor. Örneğin bizim merkezimizde bunu ben üstlenmiş durumdayım. Çok da severek yapıyorum. Bilgilerimi de tazelemiş oluyorum böylece ve sürekli okuyorum konuyla ilgili. Çünkü her sene yeni bir metot çıkıyor. İşte bundan 10 yıl önce fiş tekniği vardı kullanılan.
Daha sonra Array-CGH geldi. Şu anda gold standart olarak NGS kullanılıyor. Ya bu teknolojileri anlayabilmek için işte genetik altyapınızın olması çok büyük önem taşıyor. Ciddi anlamda kullanıyorum bu bilgileri ve tabii ki biraz altyapınız olduğunda bilgiye daha kolay da ulaşabiliyorsunuz ve genetik uzmanlarıyla iletişimi çok daha rahat sağlayabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Ya aslında sürekli kendimizi güncelliyoruz ve güncel tutmamız gerekiyor. Evet. Hiçbir şey üniversiteden mezun olduğumuz gün gibi kalmıyor. O bilgiler belli bir temelin üzerinde hep yükseliyor yukarıya doğru. Evet, tüp bebek sürecinden biraz bahsedebilir misiniz Ender Hanım? Neler yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor bir süreç? Çok basit haliyle söyleyeyim. Tabii ki öncesi, sonrası başka sıkıntılar varsa süreç uzayabiliyor ama yumurtaların ilaçlarla büyütülmesi, daha sonra yumurtaların toplanmasıyla birlikte laboratuvar süreci başlıyor. Yumurtaların spermlerle döllenmesi, embriyo gelişimi 5 gün, 6 gün boyunca takip ediliyor. Arkasından transfer ve 10 gün, 12 gün sonra da gebeliğin kanda tespit edilmesi şeklinde. Bu yaklaşık 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii ki ön hazırlıklar gerekebiliyor bazı hastalarda. Yani bu şey gibi düşünün. O gün hasta geldi, başladı, her şey normaldi. 20 gün sonra transferinin yapıldığını düşünün. 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii ki ön hazırlıklar, belki bazı cerrahiler vesaire bunlar gerekebiliyor. O zaman da süreç uzayabiliyor. Tabii sorular da geliyor. Onları yine yeri geldiğince Ender Hanım size yönlendireceğim. Bu arada arkadaşlar tekrardan bir hatırlatma yapayım. Sorularınız varsa bu aşamada sorabilirsiniz. Yayınımız yaklaşık 30-40 dakika sürecek. Canlı yayınlarımızı bu senenin sonunda bitiriyoruz. Yine ulaşamazsanız, yani sorularınıza cevap alamazsanız Ender Hanım'ın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. Ben birkaç soru gelmiş. Onları bu arada da size bir yönlendirmek istiyorum Ender Hanım. Şöyle bir sorumuz var. Bölümümüzün biyomühendisler için uygun olacağını düşünür müsünüz diyor. Kesinlikle düşünüyorum. Tabii tam şey ayrımını bilemiyorum bugün. Biyomühendisliğin içeriği, hani ders içeriği vesaire nedir ama eminim çok da keyif alacakları bir laboratuvardır diye düşünüyorum. Yani biyomühendis deyince aklıma biraz işin biyomedikal kısmı vesaire de geliyor. Hani çok güncel değil bilgim, kusura bakmayın ama belki de biyoloji bölümüne göre biyomühendisliğin çok daha uygun olduğunu da düşünüyorum ben aslında. Yani evet. Ama işte orada klinik embriyoloji kısmı, yani histoloji embriyoloji kısmına kabul edilme durumu biraz daha zor olabilir biyomühendisler için, bilemiyorum. Hani öyle bir engel olabilir ama çok uygun diye düşünüyorum. Aslında bir soru değil ama bir yorum var. Burada Ender Hoca'nın hastası ve aynı zamanda öğrencisi olarak tüp bebek tedavisi öncesinde iletişimi güçlü ve güven verici olduğunu sizlere memnuniyetle söylemek isterim demiş Ceren Hanım. Bu yorumu da size burada paylaşmış olayım. Evet, devam eden sorularımız var. Tabii sizin bir sosyal medya kanalınız var. Sosyal medyada da aktif olarak pandemiyle beraber. Çok da güzel paylaşımlarınız var. Ender Hanım'ın Ender Yalçınkaya Kalyan adında YouTube kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani şiddetle öneriyorum bunu. Takip etmenizi öneririm. Çok güzel videoları var. Çok güzel paylaşımları var orada. Bir embriyoloji laboratuvarını en ince detaylarına kadar orada görebiliyorsunuz. Ve burada bunu da sormak istiyorum. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsunuz. Yaptığınız iş arasında bir bağ var mı? Olumlu ya da olumsuz yönleri var mı? Yani olumsuz yönleri varsa nedir? Ya da olumlu yönleri nelerdir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Çok iyi oldu. Embriyologlar bilinmiyordu. Embriyoloji laboratuvarları da çok kapalı kutuydu. Öğrenciler genelde ulaşamıyorlardı bilgiye. İçeriden bilgi almak çok kolay değildir bizde. Ben biraz onu kırmak istedim açıkçası. Çünkü stajyer alamıyoruz. Bütün öğrenciler bundan şikayetçiler. Ne yapalım, ne edelim? Bari biz online staj ortamı yaratalım, laboratuvarımızı açalım, bütün sırlarımızı ifşa edelim dedik orada. Yani sonuçta kimseden bilgi paylaşılmak için diye düşünüyorum ben. Kimseden bir şey saklamanın bir anlamı yok. Belki hiç aklında olmayan birinin aklına sokarız bu işi. Ya da belki de çok istiyorum diyerek bütün kariyerini buna odaklanmış birinin
aslında hiç bunu istemediğini fark etmesine neden olabiliriz. Dolayısıyla ben birilerine muhakkak faydası dokunacağına inanıyorum. Instagram biraz daha farklı bir alan. İşin biraz daha eğlencesi de var orada. Yani orada eğlenceli olmak zorundasınız. Orada da biraz daha tabii işin zor yanları şu anlamda yoğun bir iş yapıyoruz, hassas bir iş yapıyoruz. Ama oradan çok fazla soru geliyor örneğin Instagram'da. Öğrencilerden de geliyor ama genelde şey oluyor. Örneğin başka merkezlerde tedavi görüp size danışan hastalar oluyor. İşte orada arada kalıyoruz. Cevap vermemek, yani verme nezaketinde bulunuyoruz ama tabii ki başka merkezlerde yapılan tedavilerle ilgili bizim herhangi bir yorum yapabilmemiz çok doğru ve etik değil. Dolayısıyla uygun bir dille bunun çok doğru olmadığını iletiyorum. Bu biraz bir yoğunluk oluştururuyor ama insanların yaptığımız işi bilmesi açısından bence sosyal medya önemli ve kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok güzel. Az önce staj eğitiminden bahsettiniz. Tabii bu hele şu süreçte bir kanayan yara. Arkadaşlar bize sürekli ulaşıyorlar. İşte staj yapmak istiyoruz, nasıl yaparız, nasıl yaparız? Siz az önce bir stajdan bahsettiniz. Staj eğitimini nasıl yapıyorsunuz ya da nasıl yapmaya çalışıyorsunuz şu dönemde? Şimdi yavaş yavaş almaya başladık ama hastane prosedürü gereği zorunlu stajyer alabiliyoruz. Gönüllü stajyer alamıyoruz maalesef. Çok fazla istek olmasına rağmen. Şimdi tabii ki yaptığımız iş başta da demiştim çok hassas ve dönüşü olmayan, çok dikkatli olmamız gereken bir iş. O yüzden ben bir kere bana staja gelecek öğrencinin muhakkak örneğin YouTube videolarımı izlemesini ya da konuyla ilgili bir ön bilgi sahibi olup gelmesini istiyorum. Çünkü bizim gerçekten içeride her şeyi sıfır ya hiç bilmeyen bir öğrenciye bunu anlatabilmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Hiç konuyla alakasız birine siz bunu anlatamazsınız. Ne öyle bir vaktiniz olabilir ne de işinizi bırakıp öyle bir şey yapabilirsiniz. Dolayısıyla muhakkak bir ön bilgiyle gelmesi gerekiyor öğrencinin. Referans olabilmem açısından özellikle. Öğrenip sorularını bana sormasını tercih ediyorum. Yani işimizi bitirdikten sonra sorularını soruyorlar ve cevaplarını alıyorlar ama tabii ki hands on dediğimiz yani eline bir iş verebilmem mümkün değil. Çünkü burada bir insan materyaliyle çalışıyorsunuz. Sadece gözlemleyebilirler yaptığımız işi. Onun dışında herhangi bir şekilde o materyallere elleme gibi bir durum söz konusu olmuyor stajyerler için. Ama ben bayağı bir şey öğrendiklerini düşünüyorum geldiklerinde. Özellikle ön bilgiyle gelen öğrenciler oldukça verimli bir şekilde ayrılıyorlar. Evet, aslında biz bunu birçok canlı yayınımızda arkadaşlara söylüyoruz. Stajda çok fazla tabii ki uygulama bulamayabilirsiniz. Birçok alanda aslında böyle Ender Hanım. Yani stajda o uygulamayı bulmak her zaman mümkün olmayabiliyor ama en azından o ortamı deneyimleme adına çok önemli stajlar. Hatta birçok farklı alanda katılan konuklarımızın her zaman tavsiyesi şu oluyor. Birçok farklı alanda staj yapın. O farklı alanları deneyimleyin. Aynen, kesinlikle. Çünkü o ortamdaki sizin aldığınız o keyfi ya da yapabilme yeteneğini keşfediyorsunuz. Aslında çok büyük bir katkı bu. Yani bazı arkadaşlar buraya takılıyorlar. Belki siz de bunu fark etmiş olabilirsiniz. Ben uygulama yapmadıktan sonra o stajın ne anlamı var gibi bir yorum olabiliyor. Bunu çok fazla duyuyoruz. Ama çok da önemli değil aslında. O ortamı deneyimlemek bile çok büyük bir aslında katkı kendileri için. Yani evde laboratuvarlar şeydir, özür dilerim böldüm tekrar, hiyerarşinin olduğu yerlerdir aslında. Özellikle bizim laboratuvarlarımız. Dedim ya en başta ben 3 ay sadece izledim ve üstüne maaş aldım. Yani bir stajyerin eline iş verebilmek mümkün değil o yüzden. Evet, yani insan materyaline dokunmak çok kolay değil. Çok yapılası değil. Yani sizin YouTube kanalınızdaki videoları izleyerek de bir staj yapmış kadar olabilirsiniz arkadaşlar. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum zaten hepsini. Evet, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben keyif aldım tüm videoları izlerken. Şimdi birkaç soru daha var. Onları da yönlendireyim. Yavaş yavaş sona doğru da yaklaşıyoruz. Hakan Bey sormuş. Biyokimya alanında yüksek lisans yapan biri olarak bu alanda çalışma yapmak için hangi yolları izlemem gerekiyor diyor. Baştan aslında biraz cevaplamıştık ama tekrardan buradan üstünden geçebiliriz. Çalışma derken acaba bilimsel çalışma anlamında mı soruyor? Ben öyle algıladım soruyu biraz. Çünkü ben de biyokimyada yüksek lisans yaptım ama örneğin tezimi infertilite alanında yaptım. Örneğin hani sperm hücresiyle çalışmak çok daha kolay oluyor. Tübebek laboratuvarlarıyla bir işbirliği içinde proje yapılabilir. Örneğin bir TÜBİTAK projesi yazılabilir ve bir tübebek merkeziyle ortak yapabilirsiniz bunu. Etik kurul formlarınızı
hazırladıktan sonra, onamlar, gerekli onaylar alındıktan sonra infertilite alanında da çalışmaları çok rahat yapabilirler tabii ki. Ben yapmıştım yani tezim sırasında. İrem Hanım da bir soru sormuş. Hocam merhabalar. Bu laboratuvarda çalışmak, işe alınmak için histoloji ve embriyoloji alanında yüksek lisans yapmak tek başına yeterli olmayacak mıdır diyor. Şimdi şansınız varsa İrem, işe alınabilirsiniz. Onunla ilgili bir problem yok. Ama sertifikalı embriyolog olabilmek için şu anda doktora şartı ve daha sonra bakanlığın düzenlediği kurstan sertifika almanız gerekiyor. Sorumlu olmak da tabii ki önem arz ediyor. Daha doğrusu bir level atlamak adına sertifika önemli. Ama tabii ki şansınız varsa şu an çok rekabetçi bir ortam var. Çok fazla iş arayan var maalesef ve laboratuvarlar özellikle pandemi döneminde de alımları çok kısıtladılar. Hasta sayısı da tabii düştü, biraz öyle düşünebiliriz. Dolayısıyla şansınız varsa, iş bulabiliyorsanız muhakkak zaten girin. O zaman yüksek lisans yapmadan da biyolog da işe girebiliyor bugün. Ama uzun vadede muhakkak sertifika almamış olmanın dezavantajını yaşayabilme durumunuz söz konusu. O yüzden de sertifikalı olmak avantaj sağlıyor tabii. Evet, Buse Nur Tusun diyor bakalım. Buse Nur Hanım bir soru sormuş. Aslında bu da cevapladığımız sorulardan biriydi zannedersem. Evet. Stajyer öğrenci alımı yapıyor musunuz diye soruyor. Zorunlu stajı olan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii kısıtlı bir süre için alabiliyorum. Zaten bir süre sonra iş kendini tekrar ediyor. Öğrenci de sıkılıyor. Yani gidip 3 hafta stajyer almanın ne öğrenci ne bizim açımızdan hiçbir faydası yok. Belli bir süre gelip ortamı görmeleri yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa birkaç soru daha alacağım. Sonrasında kapanışa doğru geçeceğiz. Tabii son bir sorumuz daha olacak. Hem akademi hem de klinik bir arada olabiliyor mu? Bu da size sormak istediğimiz sorulardan biri. Tabii olabiliyor. Enerjiniz varsa olabiliyor. Akademi derken birçok arkadaşım ve ben de dahil olmak üzere üniversitede dersler verdik. Gerek misafir hoca olarak verdik ya da bir kadrosu olarak ders veren arkadaşlarım da var. Hem embriyolog olarak çalışan. Ama tabii aktif olarak çalıştığınızda bu çok kolay değil. Gerçi eğitim şu an online olduğu için biraz daha kolaylaştı. En azından çalışırken de dersleri verebiliyoruz. Ama tabii ki enerji işi, yani yüksek lisans doktora yapmak çok kolay değil. Bir yandan çalışıp bir yandan tez yapmak çok basit değil. Enerji varsa ama muhakkak yapılmalı. Ama akademik anlamda şunu kastediyorum, bir de yayın okuyup sürekli kendimizi geliştirmemiz en önemli şey diye düşünüyorum ben. Evet. Kongreleri takip edip yayın okumak. Evet, yani yarım saate geldik neredeyse Ender Hanım. Gayet de keyifli, güzel, nasıl geçtiğini anlamadık yayınımızın. Bitirmek üzereyiz. Tabii ki sektörü konuştuk, biraz laboratuvarı konuştuk, neler yapıyoruz. Biraz kariyer tavsiyeleri de sizden almak isteriz. Arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora da ne gibi yetkinlikler kendilerine katmalarını önerirsiniz bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlar için? Tabii şu an en önemlisi sürekli okumak. Hep onu söylüyoruz. Yani bir işi öğrenebilmek adına ellerinde çok fazla materyal var şu anda. Bakın en basitinden sosyal medya hesaplarımız diyeyim. Buradan birçok şeyi öğrenebiliyorlar. Karşımıza stajyer geldiği zaman bu stajyerin ilgili olduğunu görmek istiyoruz biz. Gerçekten bu iş anlamında öncesinde bir şeyler yapmış olduğunu görmek istiyoruz ki daha sonra kişiyi iş anlamında değerlendirebilelim. Bir de benim için tabii ki dil bilgisi çok önemli. Yani şu an bilimin dili İngilizce ve İngilizce bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgiye ancak bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bütün yeni gelişmeleri takip edebilmek adına, makaleleri okuyup anlayabilmek adına muhakkak bu dile hakim olmak gerekiyor. Bence bu süreçte, her şeyin online olduğu bu süreçte biraz ona yatırım yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Ve şu anda zaten pandemi döneminde birçok yurt dışındaki merkezde bir sürü eğitim düzenliyor ve bunların hepsi ücretsiz. Bunların hepsine katılan öğrenciler de görüyorum. Oldukça güzel. Bunlara ulaşmak çok zordu. Bu sene böyle bir kolaylık geldi. Bence çok fazla materyal var. Bunları çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ve gerçekten de muhakkak 3-4 farklı yerde staj yapmaya çalışıp en doğru kariyer planlaması neyse onu yaparlarsa vakitlerinden çalmamış olurlar.
Çünkü diyoruz yüksek lisans, doktora uzun süreçler, ben birkaç videomda bunu anlattım. Çok bazı öğrenciler çok motivasyonlarını kırdığımı söylediler ama ben biraz doğrucu bir insanım. Daha rasyonel bir insanım yani. Dolayısıyla 30 yaşına gelip de aman Allah ben keşke bu yola girmeseymişim demesini istemem kimsenin. Dolayısıyla bunu anlayabilmek adına muhakkak o ortamları solumalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet, bahsettiğiniz gibi dijital süreç aslında arkadaşlara çok fazla kolaylık da Evet. sağladı. Bundan istifade ediyorlardır diye umuyorum. Biz de bu konuda en ufak da olsa bir katkımız oluyorsa kendilerine bundan memnun oluyoruz zaten. Aslında anlattıklarınız çok değerli şeyler, konular. Tabii YouTube'da da bu videolarımız kalacak arkadaşlar. Sonradan tekrar izleyebilirsiniz. Ve yayını bitirirken aslında Ender Hanım, sizin YouTube kanalınızı da bir paylaşmak istiyorum ben arkadaşlara. Evet. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel videolar var. Çok beğenerek izlediğim videolar var. Muhakkak. Amatör ruhla çekildi hepsi. Nasıl? Oldukça amatör ruhla çekilmiş videolarımız. Aslında işin güzel tarafı o. Çünkü amatör bir işin içerisine kendi bilgi ve deneyiminizi kattığınızda o iş çok kıymetli oluyor. Yani yoksa profesyonel yaptığınızda bazı detayları atlamanız gerekebilir ama çok da güzel, böyle keyifli olmuş videolar. Bence işte amatör olarak da durmuyorlar. Bunun için, bugünkü yayın için size tekrardan teşekkür ediyorum Ender Ben Hanım. teşekkür Keyifli ediyorum. bir 30 dakika, yarım saat geçirdik ve inanıyorum ki burada bir yarım saat, bir saat daha olsa yine aynı keyifle sohbet edeceğiz. Ama bugünkü yayın için ayırdığımız zaman burada bitmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sonrasında bizim bir webinar organizasyonumuz olacak Ender Hanım'la. Onun da sözünü buradan tekrardan almış ve size bildirmiş olalım. Webinarda tabii ki arkadaşlar, yukarıda sertifika veriliyor mu diyen arkadaşlarımız var. Bu bir canlı yayın arkadaşlar. Burada amacımız sohbet etmek, sizin sorularınıza yanıtlar bulabilmek. Ama webinarlarımızda Lab Akademi katılım belgesini veriyoruz. Webinarımıza katılırsanız eğer orada konuyla ilgili sertifikanızı, belgenizi alabilirsiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Ender Hanım, ben de sizi yayın arkasına alıp yayınımı bitiriyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi İyi günler çalışmalar. dilerim. Teşekkürler, sağ olun. Evet arkadaşlar, yine keyifli bir canlı yayının sonuna geldik. Sizlere faydalı olabildiysek kendim ve ekibim adına ne mutlu bize. Yeni canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.